Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makalede doğru dipnot kuralları nasıl olur bunu inceleyeceğiz. Buna incelememizdeki ana sebep birçok dipnot kuralının bulunması ve farklı kaynakları gösterirken hatalar yapılması. Bu konuda sizlere iki türlü yaklaşımdan bahsedeceğiz. Genel kabul görmüş fakat üniversitelerin veya yazdığınız tezle alakalı kurumun kendine göre kuralları olabilir. Buna dikkat edin. Bunun dışında dünya çapında kabul görmüş genel kuralları bu videoda size sunacağım. Makale nedir? Makale, hipotezin savunulmasına kanıtlar göstererek insanlara sunmak için kullanılan bir yazı türüdür. Peki dipnot nedir? Dipnot, faydalandığımız kaynağı makale içerisinde belirtmektir. Dipnotlar ikiye ayrılır. 1. Açıklama dipnotları. 2. Kaynak dipnotları. Açıklama dipnotları, yazıda yer alan bilgi, kavram, hipotez ve teorem gibi açıklayıcı alıntıların kavrama sayısı verilerek sayfa altında kaynağın künyesiyle belirtilmesidir. Kaynak dipnotları, kullandığınız bilgilerin hangi kaynaklardan kullanıldığını genel olarak makalenin sonunda künyesiyle gösterilmesini ifade eder. Temel dipnot özellikleri. Dipnot, kavramın yanına parantez içine veya üstüne sayı verilerek yapılır. Sayfanın altında yer alan alt bilgisinde açıklama yapılır. Microsoft Word programında CTRL Alt F kısa yolunu kullanarak ya da başvurular sekmesinden dipnot ekle simgesine tıklayarak işlemi yapabilirsiniz. Dipnotla kaynak, basılı kitap ise yazarın adı, kitabın adı, yayın evi, yayın yeri, yayın yılı, cilt numarası, sayfa numarası yer alır. Tekrar eden dipnotta aynı kaynak kullanılırsa adı geçen eser kelime öbeğinin kısaltılması A.G.E. kullanılarak sayfa sayısı verilir. Dergi kaynak gösterilirse yazar adı ve soyadı, yazı başlığı, dergi ismi, cilt numarası, dergi sayısı, yıl ve sayfa numarası yer alır. İki yazardan fazla kişi var ise ilk yazar yazılır ve diğerleri kelimesi eklenir. Kuruma ait bir yazıyı kaynak gösterirken dipnotu, kurum ismi, yazı ismi, yer ve yıl, sayı oluşturur. Çeviri kaynaklarda orijinal eserin sahibi ve kaynak ismi, çevirmenin ve yayıncının ismi, yıl ve yer bulunur. Kaynak dipnotlarında 20 ile 50 adet arasında kaynağın gösterilmesi gerekir. Dipnot formatları: MLA Modern Language Association parantez içi sistem. Kısa ve özdür. Kavramın veya kısmın sonunda açılan parantez içerisine eser sahibinin soy ismi, yıl ve sayfa numarası eklenir. Örneğin Kaya 1994 25. Bu sistemde dipnot sistemi açıklama yapılması gereken durumlarda kullanılır. İçerik başka eser veya yazardan esinlenerek yaratılmış ise orijinal içeriğin yazarının soy ismi, yıl ve sayfa numarası parantez içine eklenir. Örneğin Kaya 1994 25. Alıntı tırnak içerisinde ve normal yazıdan küçük punto ile yukarıdaki kaynak belirtme kurallarına uyarak yapılır. Bilgi başka bir yazara aitse sıralama asıl eser sahibinin soy ismi, yıl, sayfa numarası, aktaran, alıntı yapılan eser sahibinin soy ismi, yıl, sayfa numarası olur. Örneğin Kaya 1994-25, aktaran Hazen 2019-72. Yazı içerisinde bir yazara ait benzer yıllarda yayınlanan birden fazla orijinal içerik belirtilirse ayrıştırmak için harf eklenir. Örneğin Kaya 1994A, Kaya 1994B, Kaya 1994C ve benzeri. İçerikte yer almayan bazı bilgilerin olması sıralamayı değiştirmez. Dipnot kısmında sayfa numarası mutlaka yer almalı fakat kaynakçada sayfa numarasına gerek yok. Örneğin sayfa içi Kaya 1994-25, kaynakça Kaya Okan 1994, makale Uşak Okan Kaya Yayınları. Birden fazla sayfa var ise sayfa aralığı belirtilir. Örneğin Kaya Okan 1994, makale Okan Kaya Dergisi, sayı 25, sayfa 1.25 ve Kaya 1994 1.25. CMS
Chicago of Manual Style. Klasik dipnot. Açıklamalar dipnot şeklinde belirtilir. Kaynakçada eserin ayrıntılı bilgisine yer verilir. Kuramın yanına parantez içinde veya bilginin üstünde sayı verilir ve alt bilgi bölümünde açıklaması yapılır. Arada başka bir kaynak var ise sıralama, ad ve soyad, AG, sayfa numarası şeklinde, farklı içerik yoksa AG sayfa numarası olarak yazılır. Örneğin Okan Kaya, AG sayfa 25 ve AG sayfa 25. Eser sahibi yazı içinde ad soyad, referans bölümünde büyük harflerle soyad ve küçük harflerle isim olarak yazılır. Örneğin Okan Kaya eser adı Uşak 2019 sayfa 25 ve Kaya Okan eser adı Uşak 2019 sayfa 25. Sayfa içi dipnot belirtilirken sayfa numarası verilmeli. Kaynakça kısmında sayfa numarasından bahsetmeye gerek yoktur. Örneğin Okan Kaya eser adı Uşak 2019 sayfa 25 ve Kaya Okan eser adı Uşak 2019. Tek sayfa için sayfa içinde bir sayfa numarası, makalenin tamamı için ise kaynakça ve sayfa içinde aralıktan bahsedilir. Örneğin Okan Kaya eser adı Uşak 2019 sayfa 25 ve Kaya Okan eser adı Uşak 2019 sayfa 1-25 ve Okan Kaya eser adı Uşak 2019 sayfa 1-25. Kaynak formatına göre gösterimler. Tek yazarlı kitap. Yazarın soyadı, adı, virgül, eser adı, virgül, yayıncı, virgül, yer, virgül, yıl. Metni, yayına hazırlanan divan. Eser sahibinin adı soyadı, virgül, eser adı, virgül, yayıncı, virgül, yer, virgül, yıl. Yayını bekleyen mesneviler ve yazmalar. Ad soyad, eser adı, hazırlayanın adı soyadı, yayıncı, yer ve yıl. 2 veya 3 eser sahibi olan yayın. Birinci yazarın adı soyadı, ikinci yazarın adı soyadı, üçüncü yazarın adı soyadı, eser adı, yayıncı, yer ve yıl. 3 ve daha fazla yazarlı eser. Birinci yazarın adı soyadı ve diğerleri kısaltması, eser adı, yayıncı, yer ve yıl. Yazma eser. Yazarın adı soyadı, eser adı, kütüphane ismi, kısım, numara. Eser sahibi belli olmayan içerik. Eser adı, yayıncı, yer ve yıl. Farklı dilden çevrilmiş eser. Orijinal yazar adı soyadı, eser adı, çeviren, hazırlayan adı soyadı, yayıncı, yer ve yıl. Editöre sahip eser. Soyad, ad, bölüm ismi, editörün adı soyadı, eser adı, yayıncı, yer, yıl, sayfa numarası veya sayfa numarası aralıkları. Editörsüz eser. Soyad, ad, bölüm ismi, eser adı, yayıncı, yer, yıl, sayfa numarası veya sayfa numarası aralıkları. Akademik tez. Soyad, ad, eser adı, enstitü adı, tezin türü, yer, yıl. Makale. Soyad, ad, makale adı, dergi adı, yıl, cilt, sayfa numarası veya sayfa numarası aralıkları. Ansiklopedi. Soyad, ad, maddenin ismi, ansiklopedi adı, cilt, yayıncı, yer, yıl, sayfa numarası veya sayfa numarası aralıkları. Konferans, bildiri, kongre ve benzeri. Soyad, ad, bildiri ismi, etkinliğin ismi, tarih, yayıncı, basım yılı, sayfa numarası veya sayfa numarası aralıkları. Bilimsel etkinliklerde basılmamış olan kaynak, soyad, ad, bildirim ismi, etkinliğin adı, tarih ve yer. Gazete yazısı, soyad, ad, gazete yazısının başlığı, gazetenin ismi ve tarih. Kişisel internet sayfası, soyad, ad, sayfa ismi ve yazının başlığı, internet linki, güncelleme ve erişim zamanı. Kurumsal internet adresi, sayfa adı ve eser başlığı, kurum ismi, internet adresi, güncelleme ve erişim zamanı. Dijital dergi, dergi ismi, editörün adı soyadı, yayıncı, internet linki, güncelleme ve erişim zamanı. E-kitap, basılmış, soyad, ad, eser adı, yer, yıl, internet adresi, güncelleme ve erişim zamanı. Dijital makale, basılmış, soyad, ad,
makale ismi, cilt, sayfa numarası veya sayfa numarası aralıkları, yer, yıl, internet adresi, güncelleme ve erişim zamanı. Veri tabanı ve dijital depolama aygıtı, soyad, ad, eser adı, aygıt ortam türü, yer ve yıl. Televizyon ve radyo yayını, yayın ismi, türü, yayıncı, tarih. Yerli video yayını, film, belgesel ve benzeri, yapımcı, soyadı, adı, yönetmen, soyadı, adı, eser adı, yayıncı ve tarih. Yabancı video yayını, film, belgesel ve benzeri, yapımcı soyadı, adı, yönetmen soyadı, adı, Türkçe eser adı, parantez içinde orijinal eserin adı, dağıtıcının ismi, yayıncı, yer ve tarih. E-posta, gönderenin soyadı, adı, konu, gönderilen e-posta adresi, tam tarih, alıcının e-posta adresi, erişim tam tarih. Kaynakça www.kayaokan.com. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Daha fazla video için beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın.